Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahar. Bugün sizinle evimde neden bu kadar kedi var, moka ve latte'ye alıştırma sürecim nasıl geçti, biraz bunlardan bahsedeceğim. Benim bu zamana kadar kedim olmamıştı hiç. Bahçeli bir evde büyüdüğüm için, çocukluğum öyle bir yerde geçtiği için hep köpeğim oldu buna bağlı olarak. O yüzden yani tabii ki bahçede, dışarıda beslediğim kediler vardı ama evde beslemekle dışarıda beslemek aynı şey değil. Farklı bağlar oluştuğunu düşünüyorum. O yüzden tabii ki benim sürecim şu şekilde başladı. İstanbul'a geldim evlendikten sonra ve eşimle bir kedi sahiplenmeye karar verdik. Sonra bir şekilde Moka'yı sahiplendik ve gerçekten onun kişiliği çok başkaydı. Bağ oluşturmuştuk artık aramızda. Biz yoğun çalıştığımız için gündüzleri tek kalıyordu evde. Yalnız kaldığı için de aklımıza bu çok takılıyordu. Sonra aradan bir sene geçti. Baktık gördük, gönlümüz razı olmadı artık daha fazla yalnız kalmasına ve latte'yi sahiplendik. Latte'yi sahiplendikten sonra onlara bir de alıştırma sürecimiz artık başlamıştı. Latte'yi eve getirdikten sonra 3-4 gün kadar box'ın içinde salonun ortasına koyduk ve tanışmalarını sağladık ilk etapta. Sonra tabii ki Moka yavaş yavaş yaklaştı box'a. O güne yayıldı. Sonra box'a yaklaştıktan sonra koklamaya başladı. Tabii ki latte yavru olduğu için onun çok fazla bir tepkisi yoktu. Moka o ara ara hareket ettiğinde tıslıyordu. Ama tabii ki çok büyük zararlar verici şekilde bir hareket yapacak gibi görünmüyordu. Arada box'a pati atıyordu sadece. Sonra biz ayrı odalarda tuttuk belli bir süre tabii ki. Ara ara gelip yine birbirlerini koklamalarına izin verdik. Onları yavaş yavaş alıştıracaktık. Hemen birden her şey olmuyor. Sonuçta 1 yaşındaydı Moka latte bize geldiği zaman. Bundan dolayı o alıştırma sürecini beklemek zorundaydık. Sonrasında bu tabii ki 3-4 güne yayıldı. Yavaş yavaş artık Moka box'ın yanına gelip yatıp yuvarlanmaya başladı box'ın yanında. O yüzden değişik hareketler yapıyordu, oyun oynamak istercesine. Bundan dolayı biz belli bir süre sonra bizim gözetimimizde onları artık bir araya getirmeye karar verdik. Box'tan çıkardık latte'yi. Tabii ki başta yaklaşmadılar çok fazla birbirlerine ama zarar da vermediler. Moka verebilirdi zaten, o da vermedi. Sonra yavaş yavaş birbirlerine yaklaşmaya, koklamaya başladılar. Sonra zaten artık oyun oynamaya başladılar direkt olarak. Yani o box dışında da belli bir süre geçti gün içinde. O yüzden sonradan onların oyun oynamalarını izledikçe biz de mutlu olduk. Çalışma hayatımızdan dolayı artık aklımız Moka'da kalmıyordu. Yani evde tek kaldığı için üzülüyorduk. Tek olması çok iyi bir şey değildi. Strese giriyordu sanki. Öyle hissettik. O da iyi oldu. Gerçekten Moka'da, latte'de oyun oynamayı çok seven kediler ve birbirlerine de çabuk uyum sağladıklarını düşünüyorum. Şu an bile hatta Moka koşuyor, oyun oynamayı seviyor. Yani bütün kediler için muhtemelen bir noktada bu böyledir. Sonrasında zaten farklı aşamalardan geçtik. Sonra bir gün Moka'nın yavruları olacağını öğrendik. İlk başta veterinere götürdükten sonra 4 kedi dedi. Sonra 5 dedi, bir tane daha görüyorum dedi. Bunun üzerine bu süreci biz şaşkınlıkla izliyorduk. Yani biz 3 ya da maksimum 4 yavru diye düşünürken 5 olduğunu öğrendik. Sonra ben yaz döneminde memleketime Fethiye Göce'ye gitmiştim. Moka'nın doğumu o ara oldu. Ben burada değildim. Eşim buradaydı tabii ki. O
takip etti süreci, o ilgilendi. O bana kamera açtı, izledim. Yani değişik bir durumdu benim için. İlk defa görmüştüm çünkü bu durumu. Çok güzel 5 tane yavru dünyaya geldi. Zaten onları diğer videolarımda tanıttım size, gösterdim. Biliyorsunuzdur izlediyseniz eğer. Yani çok aşamalı aşamalı süreçlerden geçmiş olduk. Latte'nin süreci ayrı bir durumdu. Bu süreç ayrı bir durumdu. Yavruların büyüme süreci de bambaşka bir durumdu bizim için. Çok güzel oynuyorlar birbirleriyle. Kardeşlerinden ayıramadık onları. 2 ay annesinin onları emzirmesi gerekiyordu. O yüzden zaten o 2 aylık süreçte veremezdik. Sonrasında anne sütünü aldıktan sonra 2 ay geçti ama bu sefer biz onlara alışmıştık. Onlarla bizim aramızda çok başka bir bağ oluşmuştu. Aynı evde de olduğu için sanki böyle kendi evladınızı veriyormuş gibi hissediyorsunuz ve kopamıyorsunuz. Veremeyeceğinizi anlıyorsunuz. Bizde öyle oldu yani. Veremedik, sahiplendiremedik. Veremediğimiz için bizde kaldı ve evde toplam 7 kedi olmuş oldu. Anne babası da bizde. Yani kardeşlerinden ayıramamış olduk biz onları. Hangisini verebilirdik ki? Hepsini de veremedim, birisini de veremedim. O yüzden pişman değilim doğrusu. Onlar anne babasıyla, kardeşleriyle beraber büyüyecekler. En azından bunu öyle düşündük. Muhtemelen ben konuşurken yavruların birbirleriyle oynaması, Moka'nın yavrularıyla oynamasına şahit oldunuz. Çünkü arkamdaki bu tırmalama tahtasına bayılıyorlar. Oradaki topları oynamayı çok seviyorlar. Hatta bir tanesini koparttılar. Onlar burada uyumayı da çok seviyor. Yani benim boyumdan uzun bu tırmalama tahtası ve yuvaları var. Oraya yatıp uyumayı da seviyorlar. Ve gününün büyük bir çoğunluğunu onlar burada geçiriyorlar. Fazlaca zaman harcıyorlar çünkü aşağıdan yukarıya kadar tırmanarak çıkıyorlar. Onların doğasına da çok uygun bir şey bu tarz tırmalama tahtaları. Boy boy tabii ki çeşit çeşit var. Ama ben bundan çok memnunum. Aklınızda bulunsun. Gerçekten çok kullanışlı ve 7 kedim de olduğu için birbirleriyle oynarken, koşarken çok fazla efor sarf ediyorlar. Ve bu tırmalama tahtasına tırmandıkları zaman gerçekten onlar çok eğleniyorlar. Ben de izlerken elime bir kahveyi alıp büyük keyif duyuyorum. Şimdi Leoş'la beraber bir taranma faslı yapmamız gerekiyor. Leo'nun tüyleri uzun olduğu için düzenli tarama istiyor ve bayılır kendisi taranmaya. Şimdi onu tarayacağım ama size göstermem lazım. Tabii ki onun tüylerini de iyice görün. Ya Beta'nın tüyleri daha kısa. Evet. Ne yapıyorsun? Mant yemeye bayılıyorlar gerçekten. Sesleri bence duyuyorsunuz. Şunun şunun sarılmasına bakar mısınız? Ayrıca yavrular dünyaya geldikten sonra sadece 2 tanesi renk olarak babasına benziyordu. Diğerleri daha farklıydı. Şu an gözlemlerime göre hepsi ayrı ayrı birbirinden farklı özellikleri ve dış görünüşlere sahipler. Yani tam olarak anne babasına benzemiyorlar. Yani Moka'dan çok farklı yavrular dünyaya gelmiş oldu. Cinsleri çok başka. Şu an arkamda Tom var mesela.
Renk olarak başta onu annesine benzetmiştik ama sonradan renkler değişmeye başladı. Çizgiler oluşmaya başladı. Farklı renkler gelmeye başladı üzerine. Bakıyorum Leo'ya. Leo çok fazla tüylü. Yani inanılmaz bir tüy yapısı var ve buraları kıvır kıvır. Anne babasında böyle bir özellik yok. Alfa'ya bakıyorum. Alfa renk olarak evet babasına benziyor ama koyulukları daha fazla Latte'ye göre. Luna'ya bakıyorum. Onun her yeri beyaz. Annesine de benzemiyor, babasına da benzemiyor. Yani onda farklı bir renk yok üzerinde şu an için. Sadece burnunun üzerinde çok hafif farklı bir renk geçişi var. Yine çok tüylü. Yani anne babasının tüy yapısıyla da aynı değil. Siz de ikinci bir kedi aldınız mı? Süreci nasıl geçirdiniz? Onları tanıştırma aşamanız nasıl oldu? İlerleyişiniz nasıl oldu? Kaç günde onları alıştırabildiniz? Yorumlarda bunu konuşabiliriz. Bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.